Bu hafta karşılaştığım ve ilginç bulduğum yazılım geliştirme ve bağlantılı konulardaki haberleri bir sohbet havasında inceleyeceğiz. İyi seyirler. Bir ara JetBrains Fleet diye yeni bir IDE duyurmuştu. İşte bu IDE'nin böyle kendi IDE'lerinden daha hafif e, olacağını, e, daha çok bir metin editörüne yakın bir ürün olacağını söylemişti. Yani çok uzun zaman oluyor. O dönem şöyle bir indirip bakmıştım. Pek bir yerde konumlandıramamıştım. Yani bunu ben neden kullanmalıyım? Çünkü PHP geliştirme için zaten PHP Storm kullanıyorum. Web geliştirme için WebStorm kullanıyorum. Ama Fleet'i herhangi bir yerde konumlandıramamıştım kendim. Bir açıklama yapmışlar kendi bloglarında. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Biz de bunu bir yere konumlandıramadık diyorlar. Ve Fleet'in geliştirmesini durdurmuşlar. 22 Aralık'tan sonra da artık indirilemeyecekmiş. Yine JetBrains'ten bir haber. PHP Storm'a Laravel desteği geldi dahili. Bundan önce Laravel IDE isimli bir plugin bu desteği sağlıyordu. Ama artık dahili olarak Laravel'i destekliyor. Yani bu bence çok bir şey ifade etmeyen bir haber. Çünkü nereden baksanız 5 yıl gecikmeli gelmiş bir destek. Kendi görüşümü söylüyorum. Yani siz bir PHP IDE'sisiniz ve PHP'deki en yaygın, en popüler framework olan Laravel'e desteği 2025 yılında sağlıyorsunuz. Yani benim için çok bir şey ifade etmeyen bir haber ama ilgilenenler için yine de vermiş olalım. PHP 8.5'e Türkçe'ye çevirmekten korkacağımız pipe operatörü geldi. Bunu yani illa da Türkçe'ye çevirmek istersek boru işleci yerine pipet diyebiliriz. Bu pipet de LinkedIn'deki bir arkadaşın önerisiydi. Aslında gayet de mantıklı. Biz şimdilik pipe operatörü diyelim. Yani shell, bash gibi Linux'te shell kullananlar zaten aslında pipe mantığına hakimdirler. Pipe size bir çıktıyı başka bir fonksiyona aktarmanızı sağlıyor. Yani girdi olarak aktarmanızı sağlıyor. Burada yine soldan sağa doğru çalışıyor PHP'deki pipe operatörü. Mesela Hello World'u str to upper fonksiyonuna pipe ediyor. Oradaki çıktığı str shuffle'a pipe ediyor. Oradan da trim'e pipe ediyor. Bu 8.5 ile gelen en önemli ve beklenen özelliklerden bir tanesiydi aslında. Bakalım bize ne gibi avantajlar sağlayacak. John Carmack'ın bir tweet'i olmuştu geçtiğimiz aylarda 29 Ekim'de. Yani kısaca demiş ki programlama dillerinde bir değişkenin tanımı varsayılan olarak immutable olmalı demiş. Tabii bu Rust geliştiricilerini çok heyecanlandırdı çünkü Rust'ta biliyorsunuz değişkenler varsayılan olarak immutable. Yani eğer mutable bir değişken tanımlamak istiyorsanız bunu explicit olarak let mut şeklinde belirtmeniz gerekiyor. Yani John Carmack'ın görüşleri önemli. Kim olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Böyle bir kendisinin görüşü olmuştu. Go'ya Green Tea isimli yeni bir garbage collection mekanizması geliyor. Eksperimental, deneysel aşamada ancak belirli durumlarda %30'a kadar performans artışı sağlayabildiği söyleniyor. Biliyorsunuz garbage collected dillerin yumuşak kardı performans açısından. Çünkü garbage collection anında program bir world freeze durumuna geçiyor. Neredeyse her şey duruyor. Bu esnada heap'teki Berlin heap bölümündeki değişkenler, kullanılmayan değişkenler temizleniyor ve program akışına devam ediyor. Belki bu nanosaniye veya mikrosaniye seviyelerinde olan bir şey ama canlı ortamlarda, canlı kodda performansı etkileyen bir durum. Dolayısıyla garbage collection mekanizmasında yapılan bir iyileştirme önemli bir iyileştirme. Burada bayağı bir teknik detaylarına girilmiş. Bayağı okumak isteyenler için kendi blogunda verilmiş. Fakat şöyle bir durum var. Bu
performans artışı her zaman olmuyormuş. Hatta bazı durumlarda %30'a kadar performans düşüşü de olduğu oluyormuş. Bunun yani sizin akışınızdaki etkisini görmek için bunu ölçümlemeniz gerekecek. Go'ya bir Secret Mode özelliği geliyor. Bu yeni Runtime Secret paketi bir fonksiyon Secret Mode'da çalıştırıldığında ve bu fonksiyon çalıştırılması tamamlandığında stack'teki verileri, verici register'ları hemen temizliyor. Eğer veriler heap'te ise garbage collector'a bir sonraki garbage collection işleminde bu verilerin silinmesi için emir veriyor diyelim. Burada motivasyon kısmında da açıklamış. DevOps'ta sık kullanılan bir programlama dili. Burada güvenliği arttırmak amacıyla böyle bir özellik eklenmiş. Ne açıdan güvenlik? Memory dump ataklarına karşı korunmak için. Kritik bir veriyi RAM'de fazla tutmamış oluyorsunuz. Hemen kullanıp işiniz bittiği anda bunun silinmesini sağlıyorsunuz. Web GPU arkadaşlar çok benim de heyecanla beklediğim bir özellik. Donanıma daha da doğrudan erişim sağladığı için çok daha yüksek performanslı 3D grafikler oluşturabileceğiz web tarayıcılarda. Yine burada belirtildiği gibi sadece 3D grafikler değil, makine öğrenimi çıkarımı, makine büyüklüğü modellerin eğitimi gibi konularda da masaüstü sınıf performans getireceği yazılmış burada. Zaten hali hazırda 3JS Unity gibi araçlar Web GPU'yu kullanıyor. Tarayıcı desteği ise Windows'ta Firefox, Chrome, Edge desteği var fakat Linux'te hala sıkıntılı. Yani burada hem Chrome hem de Firefox Linux üzerinde şu an için Web GPU'yu kullanmak isterseniz özellikle flaglerden girip bunu aktive etmeniz gerekiyor. Yani stabil durumda değil. Query isimli yeni bir HTTP metodu şu an taslak aşamasında. Kabul edilecek gibi görünüyor. Query aslında HTTP GET ile POST arasında bir metot gibi düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz HTTP GET metodunun bir body'si yok. Dolayısıyla bu query bu biraz açığı sanki kapatmak için yapılmış. Body'si olan bir GET metodu gibi anladım ben, yani benim anladığım o şekildeydi. Bunun yanında gerçekten bir şeyleri sorgulamak için kullanabileceğiniz semantik, anlamlı bir HTTP metodu olduğu söyleniyor. Kullanılması biraz zaman alacaktır diye tahmin ediyorum. O zamana kadar biz yine get ve post'la sanırım devam edeceğiz gibi gözüküyor. Frontend developer arkadaşlar bilirler. Select nesnesinin, HTML select nesnesini çok fazla özelleştiremezsiniz. Buradaki stiller genellikle işletim sisteminin varsayılan özelliklerinden gelir. Hatta bunun için, yani bu açığı kapatmak için Select 2 gibi custom bileşenler yazılmak zorunda kalındı zamanında. Çünkü Select nesnesi özelleştirilemiyordu. Appearance Based Select CSS özelliği ile Select nesnesi tamamen özelleştirilebilir olacakmış. Hatta şurada aşağıda bir örneği dahi verilmiş. Yanına imajlar ekleyebiliyorsunuz. Çeşitli stillendirmeler yapabiliyorsunuz. Ben bunu Can I Use sitesinden baktım. Appearance Based Select şu anda Chrome Edge tarafından destekleniyor. Safari ve Firefox'ta desteği yok. Dolayısıyla bunun da yine yaygınlaşması biraz zaman alabilir diye düşünüyorum ama genel olarak geç kalınmış da olsa bence güzel bir gelişme. Arkadaşlar AB1 kodeki Emmy ödülü aldı. Yani biraz bir kodekin Emmy ödülü alması ilginç gelebiliyor ama evet, böyle bir şey olmuş. AB1 kodeki 2018 yılında yayınlanmış ve şu anda birçok alanda
kullanılıyormuş. Yani biz aslında farkında olmasak da birçok stream sağlayıcı bizlere videoyu, stream akışı AV1 formatında gönderiyor. Sanırım yanlış bilmiyorsam Netflix de AV1 kodekini kullanıyor. Bu aralar ben de YouTube yayıncılığına başladığım için kodeklerle biraz haşır neşir olmak zorunda kaldım. AV1 kodekini kullandığım her yerde inanılmaz bir gözle görülür bir kalite artışı ben görüyorum yani. Gözümle gördüğüm bir şey. Bu arada AV2 kodeki de yoldaymış. Bunun da haberini ben de yeni almış oldum. Çok daha yüksek performans, daha da iyi sıkıştırma ve daha güzel görüntü kalitesi demek bizler için. Arkadaşlar bu Cloud CLI bir arkadaşın bütün home dizinini silmiş. MacBook'undaki tüm home dizinini silmiş. Yani tabii burada gülmek pek istemediğimiz bir şey. Çünkü bizim de başımıza gelebilecek bir şey aslında. Ben de agentic kodlamayla çalışıyorum. Ben de agent modunda augment kod kullanıyorum. Şurada arkadaş şöyle bir promptta bulunmuş. Şimdi packages klasöründeki tüm kullanılmayan dosyaları sil demiş. Ve Cloud CLI'de bazı dosyaları silmiş ve en sonunda rm-rf, işte test patches plan ve en sonunda da home dizini slash demiş. Ve home dizinini silmiş. Aşağıda da zaten şu ilgili komutu vermiş. Bu aslında benim karşılaştığım ilk haber değil. Daha önce de böyle haberler duydum. Dikkatli olmak lazım. Veya sandbox modun varsa eğer bu araçların, ben Cloud CLI kullanmıyorum ama yani sadece işte belli bir klasöre erişim izni vermek gibi bu modda kullanmak belki faydalı olabilir. Arkadaşa geçmiş olsun diyelim. Arkadaşlar Ripple isminde yeni bir ön yüz framework'ü geliyor. TypeScript'i kullanıyor varsayılan olarak. Bunun özelliği çok az boilerplate kod içeriyor olması React'a nispetle. Mesela bir komponent tanımını şu şekilde çok basit bir şekilde, yani ne bir return direktifi var görüyorsunuz, ne başka bir boilerplate kod var. Çok sade bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yine aşağıda reaktif bir komponent örneği vermiş. Şimdi bunun GitHub hesabına bakalım. Şu an geliştirilme aşamasında olduğunu özellikle vurgulamış. Şöyle bir bakalım GitHub hesabına. Ripple is a TypeScript UI framework. React, Solid ve Svelte iyi yönlerini aldım demiş. Bunu geliştiren arkadaş daha önce Inferno, React, Lexical ve Svelte katkıda bulunmuş birisi. Aslında sektörde tanınan birisi kendisi. Aşağıda da özelliklerini belirtmiş. Şu anda her ne kadar geliştirilme aşamasında olsa da ön yüz geliştirici arkadaşların bu projeyi takibe almalarını öneriyorum. Çünkü React'ın yerini alabileceği konuşuluyor. Bu aralar çok sık karşılaştığım Pempot isimli açık kaynak Figma olarak bilinen bir yazılım var arkadaşlar. Bunu biraz inceleme fırsatım oldu. Ben şu an çok aktif ve yoğun Canva kullanıcısıyım. Figma'yı açıkçası hiç kullanmadım. Ama ikisinin çok da aynı kulvarda olmadığını biliyorum az çok. Biraz inceleme fırsatım oldu. Ben beğendim. Hatta hiçbir masraftan kaçınmayarak bunu Docker'la ben yerel bilgisayarıma kurdum. Şöyle şunu bir çalıştıralım. Evet, şu anda Docker'la servisler ayağa kalkıyor benim yerel bilgisayarımda. Bakalım olmuş mu? Evet. Ben daha önceden bunu bir hesap oluşturmuştum kendime. Şöyle giriş yapalım. Çok güvenli parolam 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8'i girelim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok bütün özelliklerine bakamadım. Ama genel olarak güzel. Yani şirketinizde kendi ağınıza, kendi iç ağınıza bunu kurup çok rahatlıkla çalışabilirsiniz gibi gözüküyor. Bir collaboration özelliği var ve beraber çalışma özelliği var. Mesela ayrı bir tarayıcıda
da giriş yaptığımda burada 2 tane benden gözüküyordu ve mesela ben bu nesneyi şuraya taşıdığımda tarayıcıdaki diğer sekmede de taşınıyordu. Yani böyle bir collaboration, eş zamanlı çalışma özelliği de var. Yani benim için Canva'nın yerini tutabilir mi? Biraz daha araştırmam lazım ama Figma kullanıcıları için bence güzel bir alternatif olarak gözüküyor. JavaScript ile PlayStation 2 oyunu yapabiliyorsunuz. Benim çok ilgimi çeken bir haber oldu bu. Athena Env diye bir proje varmış. Bu Athena bir JavaScript runtime'ı ve JavaScript ile PlayStation 2 oyunu yapmanıza olanak sağlıyor. Benim anladığım bir web içinde, nasıl ki Android'lerde bir web içinde JavaScript ile programlama yapabiliyoruz. Bu da benzer şekilde bir web view gibi davranarak PlayStation 2 oyunu yapabilmemizi sağlıyor. Bunu yaptığınız oyunu PCSX2 emülatöründe test edebiliyorsunuz. ISO haline getirebiliyorsunuz. Yani benim boş zamanım olsa gerçekten bir en azından bir Hello World yazıp PlayStation 2 emülatöründe bunu görmek isterdim. Evet arkadaşlar, bu seri her hafta devam edecek. Karşılaştığım, ilgimi çeken haberleri toplayıp sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenin. Bu seriyi takip etmek istiyorsanız kanala abone olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.